Şimdiye kadar 21 kere mum üfledim. 22. kez mum üfleme törenim işte tam bugün. Düzgünce dur, düzgünce. 23 Nisan güzel geçecek biliyorum. Zaten ben bunu çoktan bilmiştim. Sana sürpriz yapmak için haberin olmasını istedim. Başka? Güzel babam benim. Ha, yavrucu kızım benim. Ya neden öyle diyorsun? Ne olur. Bu videoda görünmeyen hikaye aslında babamdan bana almasını istediğim bir şey vardı. Ve bunu çocuk bayramı hediyesi olarak kılıf uydurup aldırmak için değişik cümleler kurarak ikna etmeye çalışıyordum. Ne istediğini bilen bir çocuktum ve isteğimin gerçekleşmesi için çeşitli yollarla ısrarcıydım. Ve şu anda bunu korumaya çalışıyorum. Çünkü hayattan istediklerimi alabilmem için önce ne istediğimi bilmem ve istediğimden emin olmam gerekiyor. Hayatın hayattayken yaşanması gerektiğine inanıyorum. İnsanın alışma mekanizması her an devreye girmeye hazır. Bu aslında hem iyi hem kötü bir şey. Kötü durumlara alışıp onları artık ilk gördüğümüz kadar kötü görmediğimizde alışmak güzel. Ama hayatta sahip olduğumuz iyi şeylerin onlar günlük hayatımızın bir parçası oldukça ve onlara alıştıkça ilk andaki gibi bizi etkilememesi alışma mekanizmasının kötü yanı. Ben alışmamak istiyorum. Farkında olmak ve ufak şeylerle de mutlu olabilmeyi kaybetmemek istiyorum. Çocukken daha az karşılaşıldığı için kar yağması bile çok büyük bir olay ve çok etkileyici ama bir yetişkin için aynı şekilde etkileyici olmayabiliyor. Ama ben o yetişkinlerden olmayabilirim. Aslında bahsettiğim bu. Her şey sanki yeniymiş gibi yaklaşabilmek, keşfetmek istemek ve merakı diri tutmak. Bir önceki videomda tam da 22. yaşıma haftalar kala bir çocukluk hayalimi hatırladım ve gerçekleştirdim. Bu bile kendimi çok hayatta hissettirdi. Bu videoda doğum günüm için bir pasta yapmak istiyorum. Önceki günden kalmış pasta kahvaltı olarak sevdiğim bir şey olduğu için büyük bir pasta yapmayı düşünüyorum. Böylece yarın için biraz artabilir. Son zamanlarda hayatımda yaptığım değişiklik ise video çekip YouTube kanalımda paylaşmaya tekrar başlamam oldu. Ve bunun hayatımdaki en güzel değişimlerden olduğuna inanıyorum. Çünkü bu tür bir tutku insanı gerçekten diri tutuyor. Günlerimin nasıl geçtiğini anlayamıyorum bazen. Kendimi o kadar video üzerinde çalışırken kaybolmuş buluyorum ki odada havanın karardığını başımı ekrandan çekince fark ediyorum. İçerik üreticisi olarak işin temposuna ayak uydurmak bazen zorlayıcı olabiliyor. Başta düşündüğümden daha yoğun bir süreç. Bu yüzden hayatımdaki diğer şeyler arasında denge bulmakta zorlanıyorum. Mesela hareketsiz bir hayata sahip olduğum için ve daha sağlıklı, güçlü bir şekilde yaşlanmak istediğim için birkaç ay önce Reformer Pilates derslerine başlamıştım. Ama artık zamanımı hayallerimle daha çok örtüşen YouTube videolarıma vermeye karar verdim ve bırakmak zorunda kaldım. Biraz da yaratıcı süreç hakkında konuşalım. Yaratıcı süreç kendiliğinden gelen bir şey ve ilhamı zorlamak pek mümkün değil. Bazen bir fikir aklımıza aniden geliyor ve tüm detaylarıyla netleşiyor. Bazen ise en çok ihtiyaç duyduğumuz anda ilham uzaklarda kalıyor. İlham sadece bir anda aklımıza gelen bir fikir değil. O anda çevremizdeki etkileşime geçtiğimiz her şeyle besleniyor. Bu nedenle süreci hızlandırmak ya da belirli bir programa sığdırmak çoğu zaman yaratıcılığı baltalayabiliyor. Bu da video üretimini öngörülemez hale getiriyor. Dolayısıyla bu her zaman güvenilir ya da istikrarlı bir gelir kaynağı değil. Bu da beni üniversiteden mezun olmak üzere olduğum şu aylarda başka bir probleme getiriyor.
Videoları para kazanmak için yapmıyorum ama bu işin tam zamanda bir meslek olması sebebiyle belirli bir miktarda ödeme almam gerekiyor. Bu da garip bir denge yaratıyor. Hem video yapmaya devam etmek zorundayım çünkü daha fazla içerik üretebilmek için paraya ihtiyacım var. Hem de bu video yapma sürecini etkiliyormuş ve özellikle zaman ve istikrarlı içerik açısından baskı oluşturuyormuş gibi hissettiriyor. Bunu sevdiğim için yapıyorum ama bazen bu işi çok fazla sevmem de sorun yaratıyor. Kendimi sürekli fazla çalışırken buluyorum. Hiç durup dinlenmiyorum. Belli bir çalışma saatim ya da işten ayrılma zamanım olmadığı için zihnim her an iş modunda. Bu da yeni bir sorun yaratıyor. Kendime dinlenme zamanı ayırmaya çalışsam bile bunu yaparken kendimi suçlu hissediyorum. Sanki çalışmadığım için zamanımı boşa harcıyormuşum gibi geliyor. Arkadaşlarımla çok daha az sıklıkta görüşmeye başladım. Hatta bunu fark edemeyecek kadar yoğundum. Öylesine bir dizi açıp izlemek gibi basit aktiviteleri bile uzun zamandır yapmadığımı fark ettim. Çok daha az zaman harcayarak daha sık ama daha düşük kalitede videolar yayınlayabilirdim. Ama sadece gurur duyabileceğim içerikler yapmak istiyorum. Sadece çekim öncesi planlama çalışmamı yapmam bile günler sürebiliyor. Sonrasında günümün büyük bir kısmını çekime ayırıyorum. Hem bunu seviyorum hem de beni tükettiğini hissediyorum ve bu konuda çok çelişkili hislerim var. Haftada bir video yayınlamam mümkün olmasa da 2 haftada bir yayınlamak istiyorum ve bu bazen isteme hissini geçerek zorunda gibi hissettiriyor. Mesela bu videoyu doğum günüme yetiştirmek zorunda hissetmem gibi. Yetiştiremedim. Yani kendi kafamın içindeki ses bana sürekli baskı yapıyor. Zamanla bu ses hiçbir zaman yok olmasa da onunla yaşamaya alışmayı ve dengeyi kurabilmeyi umuyorum. Büyüyünce ne olacaksın sorusuyla karşılaşmayan biri olduğunu sanmıyorum. Benim için her zaman fikirlerimin görsel olarak somutlaşıp bir araya geldiğini görmek çok etkileyici olmuştur. Liseye başladığım zamanlar sinema okumak istediğime karar verdim ve lise bitene kadar bu fikrim hiç değişmedi. Bununla ilgili emin olup olmadığıma dair çok soru aldım. Muhtemelen fizik, matematik gibi derslerimin iyi olması sebebiyle. Ama emindim. Ben video öğretmek istiyordum. Ailem bu konuda destek oldu ve hayalimi takip etmeme izin verdi. Bu da sahip olduğum bir şanstı. İlk kameram babamın hediyesiydi. Canon 2000'de. Ama onu geçen sene satmam gerekti ve şu an telefonumla çekimlerimi yapıyorum. Umarım bu sene bir kamera alabilirim. Hatta bu kamerayı kullanarak üniversitenin ilk yılında tamamen tek başına yaptığım filmimi festivalde açık hava sinemasında izleme ve sahnede ilk izleyicilerime konuşma fırsatı bulmuştum. Böyle anlar hayalinizi takip ederken yaşadığınız en değerli deneyimler oluyor. Her zaman sevdiğim şeylerle meşgul olmaya, hayatımın hiçbir gününü istemediğim bir şey yapmadan geçirmeye çalışıyorum. Ben büyüyünce sanırım hayallerini göz ardı eden ya da buna kendini zorunda hisseden ve hayatta sahip olduğu iyi şeylere alışıp her gün onlar için teşekkür etmeyen biri olmak istemiyorum. Dışarıda milyonlarca farklı hayat var. Hepimiz neden burada olduğumuza dair anlam arayışındayız. Hayat amacı herkes için farklıdır ama benim demek istediğim kendi hayatımızın ana karakteri olmalıyız. Burada olup hikayeme dahil olduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü olmasanız seyircisiz bir gösteri olurdu ve seyircisiz bir gösterinin anlamı yok. Hikayem dinleyicileriyle anlam kazanıyor. İyi ki doğdun Didem, iyi ki doğdun Didem, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana.